abim bugün sizlere kırma zeytin nasıl yapılır onu anlatacak. Evet Mehmet abi. Şimdi zeytinler böyle sarardıktan sonra Evet. dalından topluyoruz. Bak şu şekilde topladık. Evet. Ondan sonra bunları kırma işine geçeceğiz. Orada çizme işini anlatmıştık. Evet. Şimdi kırma işine geçeceğiz. Kırmak için de şöyle bir aparat yaptırdık. Gel bak şöyle. Hemen. Kendi yaptım bunu. Evet. Yaptırdım. Bunu kendimiz tasarladık. Çok güzel. Evet. Bak şimdi şuradan altında su var. Zeytin kararmasın diye şöyle gösterelim. İnşallah sular Tamam. temizdir. Burada kırılmış olanlar var. Şöyle Tamam. göstereyim bak şöyle. Şu şekilde. Suyun içerisinde bunlar kararmıyor. Aynı şekilde tazeliğini koruyor. Sonra şunu kendim planladım. İnternette de görmüştüm daha doğrusu da. Oradan planladım. Daha sonra marangoza yaptırdım bunu. Çok güzel. Şuradan şunun hareketi şu. Şurada deve boynu denilen bir sistem var. Bunu vurduğu zaman zeytini kırıyor. Çatlatma işini yapıyor. Geriye çektiğin zaman da şu aralık var ya. Oradan o düşüyorlar. aralıktan içine suyun içerisine düşüyor. Şimdi bak deneyelim istersen. Tamam. Şöyle alıyorsun. Hem de çok hızlı oluyor bu. Hani diğerine mesela taşı koyuyorsun ya da herhangi bir şeyin üzerine koyuyorsun. Ya tahtayla ya şeyle vuruyorsun. Mesela keserin arkasıyla falan vuruyorlar ya da taş üzerine vuruyorlar. O teker teker yaptığın için çok uzun sürüyor. Ama bunda bak şimdi gel yaklaş bak. Atıyorsun. Bak. Düştü. Düştü. 2 tane atıyorsun. 3 tane at. Fark etmiyor yani. Anladım. Ya bu şekilde yapıyorsun. Bunun Yapma dedim geçen taş hani şey olduğu zaman, taşlı olduğu zaman taşın üzerinde bir toz kalıyor. Taşa vurmaya devam ettiği zaman içerisinde böyle bir hafif bir toz oluyor. Bu her şeyle doğal. Hiçbir şekilde parçalanmıyor tahta parçası. Ondan sonra çok güzel oluyor bunlar. Anladım. Kırma işlemini yaptıktan sonra nasıl bunu yiyecek hale getiriyoruz bu zeytini? Şimdi bak bunu kırma işini bittikten sonra şu şeyleri 5 litre su şişesi. Yani ben gidiyorum işte marketten bunları 5 litresini alıyorum. İçiyorum. İçtikten sonra bunu güzelce ağzını kapatıp kurutup paketliyoruz. Yani aşağıya indiriyoruz. Depoda bekletiyoruz. Bu işler için hazırlıyoruz onu. Buraya geldikten sonra bunun içerisindeki zeytini alıp biraz önce hani gösterdiği gibi şu şekilde yine içine dolduruyoruz. Doldurduktan sonra normal termos suyuyla, musluk suyunu içine doldurup en az yani bir 15-20 gün bekletmek gerekiyor. Tamam. Acılığı gidiyor, suyun acılığı gidiyor. Bu arada iyice diğer normal suya karışıyor onun acılığı. İçerisindeki kara su dediğimiz zeytinin içerisindeki kara su onun içerisine geçiyor. Daha sonra işte tatlandıracağım mesela. Ne kadar yemek istiyorsun? Bu ay diyelim ki bir şişe yani bunun içerisindeki böyle şişeye doldurduğumuzda 5 litrelik bidonun içerisine 3-3,5 kilo, 3-250 kilo falan zeytin alır. 3-700 o civarda alıyor değil mi? O alıyor. Sana da diyelim ki bir ay yetecek sana. Bir bidonu çıkarıyorsun, kesiyorsun, tatlandırma olayına başlıyorsun. Tabii bunun içerisindeki suyu süzüyorsun, yeniden su dolduruyorsun. 2'şer gün arayla yani 5-6 defa bu olayı yaptığın zaman zaten tatlanıyor. Şimdi 15 gün sonra biz bunu süzeceğiz. Süzeceğiz. Tekrar 2 su dolduruyorsun. 2 İki gün günde bir sonra tekrar değiştiriyoruz. suyunu süzüp tekrar yapıyorsun. Böyle yani 5 defa falan yapsan yeterli olur. Sonrasında Sonra bunun içerisindeki zeytinleri çıkarıyorsun. tamam. Düzgünce süzgünün içerisine koyup yıkıyorsun. Yıkadıktan sonra tuz, normal kaya tuzu olursa çok daha iyi. Ayvalık bölgesinde şey yapıyorlar yalnız deniz tuzu var. O deniz tuzu daha güzel oluyor. Bir de Avustralya limon tuzu var. Onlar çok güzel tatlandırıyor bunu. Onların karışımına göre kendine yani bir ayarlıyorsun herkesin. Bu hani tam olarak ölçüsü. bilmiyorum atıyorum 5 gram limon tuzu 10 gram normal kaya tuzu şeklinde değil de öyle bir ölçü veremiyorum ama yani Ekşi olana kadar ekşi olana tadına kadar böyle bakacağız. iyice ekşi olana kadar ortalamada ne diyeyim yine 5 gram 10 gram falandır o. 2 katı limon tuzunun 2 katı tuz koyuyoruz. Onu koyduktan sonra tatlanmasını bekliyoruz. Ekşi halden tatlanıyor. Bu tatlanmada ne kadar süre alıyor? Ortalama 5-6 gün, bir hafta içerisinde de bu limon tuzunu
koyup ondan sonra suyu koyup üzerine ondan sonra tatlandırma işlemini yaptıktan sonra da yemeğe hazır oluyor. Yani bir ay içerisinde biz bu Bir ay zeytini içerisinde yiyeceğiz. olur yani aynen. Limonu da yerken mi koyacağız yoksa gene o karışımın içine koyabiliyor muyuz? Limon tuzuyla tuz Karışımın karışımı. içerisine koyuyorsun. Şimdi bunu hani 15 gün sonra süzmeye başladık. Evet. 2 günde bir süzdük. Evet. 5 defa. Evet. Ondan sonra bunu artık kesiyoruz buradan. Kesiyoruz. İçerisindeki zeytinlerin hepsini Kapaklı bir kaba yani boşaltıyoruz. süzgünün üzerine boşalttık. Güzelce yıkadık. Yıkadıktan sonra o sarı kapaklı dediğimiz 5 litrelik geniş ağızlı şeyler var. Kavanozlar. Kavanozlar var. Plastik şeyler, bidonlar. Onların içerisine koyuyoruz bunları, zeytinleri. O arada da dediğim o limon tuzu ve tuz karışımını içerisine koyuyoruz. Ama ortalama yani 2 limonda içerisine koyuyoruz. Limonu parçalıyoruz küçük parçalar halinde. Bunun o son haline alttan başlıyoruz. Biraz işte 3-5 tane altı, orta kısmı, son kısmı o limonlardan da koyup tatlanmasını bekliyoruz yani. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Ekşilenmesini bekliyoruz evet. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin Eyvallah. sizlere.